El Nido, Palawan Adası'nın kuzeyinde bir balıkçı köyü. Buraya da nasıl geldik? Boracay Adası'ndan Manila Clark Havaalanı'na uçakla gittik. Oradan tekrar uçağa binip Palawan Adası'nın biraz orta kesiminde kalan Porto Princesa'ya geldik. Oradan da van diye tabir edilen bizim küçük minibüslerimiz tarzında bir minibüs, yaklaşık 10 kişilik minibüsü 6 saatlik bir yolculukla Adana kuzeyine ancak gelebiliyorsunuz. Porto Princesa'dan El Nido'ya gitmek için küçük van araçları kullanıyorlarmış. Onu öğrendik internetten ve biz de hemen bulduk. Şöyle göstereyim. Bunlar kişi başı 600 pesoya götürüyor. Ondan sonra tam havaalanının karşısında. Herhangi bir aracı falan tutmanıza gerek yok. Çünkü bir sürü pazarlamacısı var. Havaalanının içinde valizleri alırken zaten etrafınıza geliyor hemen nereye gideceksiniz diye. Hiç ekstra ücret ödemeden kişi başı 600 pesoya yaklaşık 5 ile 6 saat arasında yolculuk sürüyormuş. El Nido'nun içinde de bir havaalanı var ancak haftanın belli günleri uçak kaldırıyorlar. O bize uymadı. O yüzden onu tercih edemedik. Böyle biraz aktarmalı bir yolculuk yapmak gerekiyor. Limanın dibinde bir otel ayarladık. Ondan sonra hem günlük turlar için kalkan tekneler hemen plajımızda. Onu da diğer görüntülerde zaten göreceksiniz. Hepsini oradan ayarladık. Sabahleyin 9 gibi tekne turları başlıyor. Akşamleyin de gün batımı gibi 5-5.30 gibi tekne turları bitiyor. Turlar 4 tane özel tur yapmışlar. Yani turları listelemişler. İşte A, B, C, D diye turlar adlandırılmış. Başka turlar da var tabii. 2 günlük, 3 günlük özel paketler de yapabiliyorsunuz. Biz El Nido'daki ilk günümüzde A ve C turlarını birleştirerek bir tur ayarladık. Tüm lagünlerin hepsini içine alan bir tur bu. Güzel olanı ilkinden başlayalım istedik. Büyük lagün, küçük lagün, gizli lagün ve birçok plaja götürdü. Öğlen yemekleri mükemmel oluyor. 2 türlü ya balık yiyorsunuz ya da domuz eti yiyorsunuz. Biz balık tercihimizi yaptık. Ona göre herkese balık oluyor. Gerçekten mükemmel bir meyve salatası tabağı hazırlıyorlar. Muhteşem, şahane. Onların da görüntülerini paylaşacağım hepsini tek tek. İkinci günü B turunu seçtik. O da tamamen El Nido'nun küçük adalarının içinde bulunan plajlara yönelik bir turdu. O da şahaneydi, muhteşemdi. Bütün turlarda yemek ve içecek serbest. Turların fiyatlarına gelecek olursak kişi başı 1200 peso ile 1500 peso arasında değişiyor. 1000 peso bizim paramızda 130 TL yapıyor. Ona göre artık siz hesaplayın. Çocuklardan bazı turlarda hiç ücret almadılar, bazılarında da yarım ücret aldılar. Günlük bir kişi bedelini. Ondan sonra turlar zaten olmazsa olmaz. Çünkü El Nido'nun merkezinde kaldığınız yerde denize girmeniz imkansız. Her yer tur tekneleriyle dolu. Bu yüzden orada çok fazla zaman geçireceğiniz bir şey yok. Sadece akşamları yemek yemek için zaman geçirebileceğiniz çok güzel yerler var. Turları tamamladıktan sonra zipline'ı çok merak ediyordum El Nido'nun içinde. Bir adadan bir adaya çelik teller üzerine kayarak. Bunu da çocuklarla da yapabiliyorsunuz. Onun da görüntülerini paylaştım. Çok da güvenli. Hiçbir problem yaşayacak bir sorun yaşayacak bir durumu yok. 1, 2, 3. Okay. El Nido'nun merkezinden gelen limanın oradan tuk tuk kiralıyorsunuz 150 peso ücretiyle. Bir 20 dakikalık bir yolculukla
zipline yapılan yere varıyorsunuz. Sizi zaten yapılacak yerin önüne kadar rehberlik ediyor tuk-tuk şoförü. Yanında hep beraber yürüdük, çıkardı bizi. Böyle biraz yüksekçe dağın tepesinde bir yer. Tuk-tukla çıktığımız yolun, daha doğrusu tuk-tukla geldiğimiz yolun gördüğünüz gibi son durağı orası. Buradan gerisini yürüyerek çıkacağız. Şöyle göstereyim. Çok dik bir amaç. Şoför arkadaş da tam herhalde emin değil. Bizi yukarı kadar çıkarmaya çalışıyor. Ondan sonra geri gidecek. Çok güvenilir insanlar ya, inanılmaz. Kendinizi çok rahat hissediyorsunuz burada. Çoluk çocuk, eşinizle, sevgilinizle, kimle geleceksiniz, gözünüz arkada kalmasına gerek yok. Oh. Çocuklar çok eğlendi. Müthiş de keyifliydi. Muhtemelen 2-2,5 dakika kadar havada kalıyorsunuz ama gerçekten güzel bir deneyim, yani yapılması gerekiyor. Zipline bittikten sonra indiğiniz o küçük adanın arka yüzüne geçtiğinizde çok fazla insanın olmadığı, böyle birkaç kişi denk geldi. Sadece bize ait bir plaj gibi. Akşama kadar da o plajda kaldık. İsmini şu anda hatırlayamıyorum yani hangi plaj olduğunu, ama çok güzeldi. Sade, nezih ve tertemizdi. Küçük bir balıkçı köylünün evi vardı. İşte kokonatlarından satın aldık. Nasıl hazırladıklarını da görelim. Suyu fışkırıyor. İki kokonat burada, tanesi 50 peso. Şöyle gösterelim. Issız bir adadasın. Yalnız başınasınız. Serinlemenin en güzel yolu kokonat içmek. Alıştık biz bu kokonata. Çok güzel tadı var gerçekten. Kokonat hazırlayan kıza dedik ki bunun sadece suyu mu içiliyor dedik. Yok dedi, içi de yeniyor. Kendi kabuğundan böyle kaşık yaptı. Çok becerikli. Böyle içini sıyırıyormuşsun. Ondan sonra bu şekilde böyle pirinç unu gibi böyle tuhaf bir görüntüsü var. Tadı gerçekten güzel. Kanosunu kiraladık. Çok sakin ve durgun bir deniz olduğu için kano keyfi yaptık bir saat kadar. O da muhteşemdi. Yani bir adadan diğer adaya geçtik. Adalar birbirine de çok yakın olduğu için çok keyif verici bir gün geçirmenizi sağlıyor. Ne yapacağız adada? Ya kano kiralayacağız, ya yürüyeceğiz. Çocuklarla da çok yürüyemeyeceğimize kanoyla gezmek herhalde biraz daha keyifli olacak. Ön tayfa. Merhaba. Böyle verdi bana. Türk erkeği budur. Oh, çok güzel oluyor. Keyifli Yasemin Hanım, sağ küreyi çeker misiniz? Kıyıdan çok uzaklaşmasak. Poyraz'ım. Yakışıklı adam. Hayır. Efendim? Çok derin değil. Yani şu andaki altımızdaki su muhtemelen benim omuzlarıma anca geliyordur. Görünüyor zaten içi. Karşıdaki adaya gitmeyi planlıyoruz. Bakalım
Rüzgar olmadığı için dalga da yok. Şimdilik keyifli. Kimsecikler yok. Enlido'yu biz kiraladık herhalde komple. Son günümüzde de adanın kuzeyinde Nepken Beach'e geldik. Enlido turumuzu burada bitiriyoruz, sonlandırıyoruz. Kendimize dinlenme amaçlı turlar, çünkü gerçekten çok yorucu ama beachlerde bir o kadar da sakin ve dinlendirici geçiyor. Gördüğünüz komple kokonat ağaçlarının önündeki uçsuz bucaksız plajlar çok güzel, çok temiz, çok sakin, öyle çok büyük bir kalabalık yok. Manzarası da çok güzel ve burası çok esintili, hafif de dalgalı, çok güzel, keyif verici bir denizin tadı var. Enlido'daki son günümüzü bu şekilde değerlendirmeye karar verdik. Böyle eğleniyoruz. Enlido için plan yapmanız gerekiyorsa 5 günü çok geçirmemeniz gerekiyor. Çünkü yaklaşık zaten 4 günü 4 tane tur var. 4 tane turla değerlendirirseniz 5. günde kendinizi bu adanın kuzeyinde bizim yaptığımız gibi Nepken Beach'e gelip dinlenerek bir sonraki yerinize gidebilirsiniz. Biz de şu anda bu bir saat sonra aşağı yukarı bu turumuzu bitireceğiz. Otelimize döneceğiz. Eşyalarımızı toplayıp Koron Adası'na gideceğiz gemiyle. Biraz da ondan bahsedelim. Koron Adası'na hızlı tekneyle gitme şansınız var. Bir de bunun biraz daha yavaşıyla, işte hızlı tekne 4 saat gibi varıyormuş. Yavaş teknede 6 saat, 6-6,5 saat arası varıyormuş. Sabahleyin 6 gibi kalkacak bizim hızlı teknemiz. Kaç kişilik olduğuyla ilgili bir fikrim yok. Yaklaşık bizim paramıza 200 TL gibi bir ücrete tekabül ediyor. Buradan Koron Adası'na geçeceğiz. Bir 3 günde Koron Adası'nda kalacağız. Oradaki izlenimleri ve deneyimlerimi de kısa kısa videolarla da paylaşacağım. Çok kolay olduğunu bu işin size göstereceğim.